Bu videomuzda Akdeniz kültür tarihine ve bu çerçevede öncelikle Mısır kültürüne göz atacağız. Antik dönemde Akdeniz coğrafyasında hayat bulmuş önemli kültürleri, İtalya'nın Etruria bölgesinde bulunan Etrüsk kültürü, Tunus Yarımadası'nda bulunan Kartaca kültürü, antik dönemin en önemli medeniyetlerinden olan Mısır kültürü, Suriye bölgesinde bulunan Fenike kültürü ve Kıbrıs kültürü olarak sıralayabiliriz. Akdeniz coğrafyasındaki bu kültürler birbirleriyle sürekli etkileşim içindeydi. Bu etkileşimin temel nedeni insanların ihtiyaç duydukları madde ve malzemeleri temin etmek amacıyla yaptıkları ticarettir. Ticaret aracılığı ile kültürler arası etkileşim gerçekleşmiştir. Neolitik dönemden itibaren obsidyen ticareti önemli bir yer tutmuş, Tunç çağı ile birlikte kalay, bakır gibi metal ürünlerinin ticareti başlamıştır. Tunç elde edebilmek için Anadolu'da az miktarda bulunan kalay, Afganistan'dan getirilmiş, bunun yanı sıra değerli taşların ve egzotik malların da ticareti yapılmıştır. Tunç çağında Akdeniz'deki ticaret yollarının güvenliğini sağlamak o güzergah üzerindeki kentlerin krallarının sorumluluğundaydı. Bu bölgede yapılan ticaret faaliyetleri ile ilgili bilgileri bize sağlayan iki önemli batık vardır. Bu batıklar, Uluburun batığı ve Gelidonya batığıdır. Uluburun batığı M.Ö. 1300'lere tarihlendirilmektedir. İçerisindeki materyaller ve mallar itibariyle bu batığın Kıbrıs'a ait bir gemi batığı olduğu düşünülür. Gelidonya batığı ise M.Ö. 1200'lere tarihlendirilmiş ve buluntuları itibariyle Fenikelilere ait olduğu düşünülmüştür. Antik dönem Akdeniz'inde ticaret ağını gösteren yazılı belgeler vardır. Bu belgeler genellikle ticaret kervanlarının güvenliğini sağlamakla görevli, küçük kent devletlerinin kralları ile yapılan güvenlik anlaşmalarıdır. Özellikle Mısır ve Kıbrıs arasında yapılan güvenlik anlaşmaları, yazılı belge niteliğinde olması bakımından son derece önemlidir. Şimdi başta sıraladığımız antik dönem Akdeniz coğrafyası kültürlerinden Mısır kültürünü genel hatlarıyla kısaca inceleyelim. Mısır coğrafyasına baktığımızda son derece kurak bir yer olduğunu görüyoruz. Yağış miktarı son derece azdır ve Mısır'ın hem batısında hem doğusunda oldukça büyük çöl alanları vardır. Özellikle batısında Büyük Sahra Çölü vardır. Her ne kadar Akdeniz'e kıyısı bulunsa da, bulunduğu enlem ve boylam itibariyle çöl iklim kuşağında yer alması nedeniyle, diğer Akdeniz ülkeleri kadar şanslı değildir. Bu anlamda, erken dönemde Mısır'da, Akdeniz kıyısında olmasına rağmen oluşan aşırı nem nedeniyle yerleşime müsait alanlar ne yazık ki bulunmuyordu. Tabii bu dezavantajlı durumunun yanı sıra Mısır'ın Nil Nehri gibi bir avantajı da vardı. Nil Nehri olmasaydı Mısır'da böyle bir yerleşimin, kültürün, krallığın kurulması ve yaşam bulması mümkün olmayabilirdi. Nil Nehri'nin kaynağı, güneyde ekvator yakınında bulunan Etiyopya bölgesidir. Oradan doğar ve Mısır coğrafyasını baştan başa geçerek Akdeniz'e dökülür. Dolayısıyla Nil Nehri Mısır coğrafyasını tarıma elverişli kılarken, burada yerleşimin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Mısır'da, Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olarak adlandırılan iki bölge bulunmaktadır. Bu coğrafi bir ayrımdır, dönemsel bir ayrım değildir. Hanedanlık dönemlerinin başlangıcı, Aşağı ve Yukarı Mısır'ın birleşmesiyle ortaya çıkmıştır. Mısır'a ait kaynaklarda, sürekli olarak bu birliktelikten bahsedilir. Bu birliktelik zaman zaman sekteye uğramıştır. Sekteye uğradığı zaman dilimlerine, ara dönem adı verilir. Ara dönemler, bu birlikteliğin bozulduğu, farklı kralların, aynı dönemde Mısır'ın farklı bölgelerinde yönetimi ele geçirdiği dönemlerdir. Kaynaklarda bu ara dönemlerin krallık dönemleri arasında bile sayılmadığını görürüz. Antik dönemde yerleşime daha uygun olan coğrafya, Yukarı Mısır olarak adlandırılan daha güneydeki bölgedir. Çünkü daha kuzeydeki Aşağı Mısır, her ne kadar Akdeniz'e kıyısı olsa da, hatta Nil Deltası içerisinde bulunsa da, iklim açısından çok fazla nem barındırması ve Nil Deltası'nın bataklık olması nedeniyle çok fazla yerleşime uygun değildir. Tabii bu ifade günümüz Mısır devleti için geçerli olmayabilir. Bu ifade ile kastedilen erken dönemlerdir. Zaman içerisinde gelişen teknoloji ve şartlarla bu alanlarda da yerleşim gelişmiştir. Erken dönemde Yukarı Mısır'ın yerleşime daha elverişli olduğundan bahsetmiştik. Nil Nehri'nin suyu kanallar aracılığı ile daha iç kısımlara ulaştırılmış ve bununla beraber iç kesimlerde de tarımın gelişimi söz konusu olmuştur. Gelişmiş tarımın getirdiği sosyoekonomik durum ve bu bölgedeki nemin az olması yerleşim açısından bu bölgeyi daha cazip kılmıştır. Yukarı Mısır ve Aşağı Mısır'ın sınırları esasen Nil Nehri'nin belirlediği doğal sınırlardır. Yukarı Mısır, 1. Çavlan olarak adlandırılan Asvan yerleşiminin bulunduğu alandan Kahire'ye kadar uzanan, delta bölgesi olarak adlandırılan bölgeye kadar olan kesimi ifade eder. Çavlan, Nil Nehri'nin daraldığı noktalardır ve büyük çağlayan anlamını taşır. Nehrin daralması, özellikle su seviyesinin yüksek olduğu dönemlerde çok şiddetli bir akıntıya neden olur. Bu durum nehirden karşıdan karşıya geçişleri engeller. Nil üzerinde 6 adet çavlan vardır. Şimdi de Aşağı Mısır bölgesine bakalım. Kahire'nin kuzeyinde Nil Nehri çok sayıda kola ayrılır ve kollar arasındaki alan üçgen şeklini aldığı için deltadır. Ve bu bölgeye Aşağı Mısır denir. Aşağı Mısır'da bataklıkta yetişen papirüs bitkisi yaygın olarak bulunmaktadır. Bu, Mısır'a ilişkin kaynaklarda sıkça anlatılan bir durumdur. Kaynaklarda bir metinde papirüs bitkisinden söz ediliyorsa, bu belge Aşağı Mısır'la ilgilidir diyebiliriz.
Görmekte olduğunuz kabartma ve üzerinde betimlenen konu, yukarı ve aşağı Mısır'ın birleşmesini temsil eden bir semboldür. Bu sembolün olduğu alanlarda aşağı ve yukarı Mısır'ın birleşmiş durumda olduğu düşünülür. Kralın tahtının kenarında bu motif işlenmişse o kral aşağı ve yukarı Mısır'ın birleşmesini sağlamış olan kraldır. Motifteki T şeklindeki sembol soluk borusunu işaret eder. Bu Mısır'ın nefes borusudur. Her iki yanındaki iki erkek figür Mısır tanrısı Hapi'yi temsil eder. Tanrılardan ayaklarının altında ve tuttuğu ipin ucunda papirüs bitkisi olanı aşağı Mısır'ı, lotus çiçeği olan ise yukarı Mısır'ı temsil eder. Ellerindeki iplerin birbirine bağlanmış olması Mısır'ın birleşimini temsil etmektedir. Mısır'daki kraliyet taçları da aşağı ve yukarı Mısır olarak ayrışmaktadır. Deriden yapılmış uzun huni formundaki beyaz taç yukarı Mısır'ı, hasırdan yapılmış kare formundaki kızıl taç ise aşağı Mısır'ı temsil eder. Bunlar birleşme öncesi taçlardır. Birleşmeden sonra, her iki tacın bir arada olduğu çifte taç denilen taç kullanılmıştır. Mısır kabartmalarında ve hiyerogliflerinde Mısır krallarını bu çifte taç ile görürsek anlamamız gereken, Mısır'ın birleşik durumda olduğudur ve bu kral her iki coğrafyayı birleştirmiş ve tek bir devlet, tek bir krallık haline getirmiştir. Nil Nehri yaşamın kaynağıdır ve hanedanlıklar Nil çevresinde kurulmuştur. Hanedanlar öncesi dönem ile hanedanlar dönemi arasındaki ortak nokta, yerleşim alanlarının büyük ölçüde aynı merkezlerde olmasıdır. Yerleşim hep Nil Vadisi ve deltası ile sınırlı kalmıştır. Mısır'da farklı coğrafi özelliklere sahip farklı bölgelerde bulunmaktadır. Bunlar, Nil Vadisi, Delta Bölgesi, Fayyum Bölgesi, Batı Çöl Bölgesi, Doğu Çöl Bölgesi, Sina, Filistin-Suriye Bölgesi ve Nübya Bölgesidir. Bu bölgeler eski Mısır'ın coğrafi bölümlerini oluşturur. Kısaca bu bölgeler hakkında bilgi verelim. 1. Nil Vadisi. Nil Nehri kaynağını, Etiyopya dağlarından çıkan Mavi Nil'den ve Sudan'da karmaşık bir küçük nehirler ağı oluşturarak Victoria Gölü'ne kadar uzanan Beyaz Nil'den alır. Bu bölgede yerleşimler, tarıma elverişli alanlar mevcuttur. Başlıca ulaşım araçları teknedir. 2. Delta Bölgesi. Jeolojik dönemlerde Akdeniz'deki su seviyesinde yaşanan değişmeler ve Nil'in getirdiği çamur tabakasının çökelmesi yoluyla oluşmuştur. M.Ö. 1400'den itibaren tarımdan kaynaklanan önemi sayesinde Mısır'ın ekonomik ve politik yaşamında giderek önemli bir yere sahip olmuştur. Nil Nehri'nin kollara ayrılarak Akdeniz kıyısında oluşturduğu üçgen alandır ve arazi bataklıktan oluşur. Bu bataklıkta papirüs bitkisi yetişir. Yazı için gerekli olan bu bitki son derece önemlidir. Bu bitkinin günümüzde nesli tükenmiş durumdadır. Tarımdan kaynaklı olarak Mısır'ın en önemli ekonomik ve politik bölgesi haline gelmiştir. 3. Fayyum Bölgesi. Memphis'in ve Nil Vadisi'nin batısında kalan alanı oluşturur. Nil'in kollarından biriyle beslenen bir gölün bulunduğu çöküntü havzası şeklindedir. Bölgedeki en eski yerleşimler avcı toplayıcı kavimlerken, eski krallık döneminde bölge tarıma kazandırılmıştır. Araziyi tarıma elverişli kılmak için gölü besleyen suyun yönü değiştirilmiş ve geniş alanlar üretime açılmıştır. Adeta çölde bir vahadır. 4. Batı Çöl Bölgesi. Sahra'nın en kurak bölgelerinden biri olan Libya Çölü bölgesidir. Bahriye, Siva, Farafra, Dahla ve Harge gibi birçok büyük verimli topraklara sahip vaha bulunur. Bu bölgede hayvancılıkla uğraşan topluluklar yaşarlar. Vahaları birbirine, Nil Vadisi'ne ve Libya'ya bağlayan yollar bulunur. 5. Doğu Çöl Bölgesi. Mısır için, barındırdığı maden yatakları açısından son derece önemlidir. Bu bölgede, bakır, kuvarsit, kaymak taşı, grovak gibi maden rezervleri bulunmaktadır. Karadeniz sahilinde az sayıda Mısır limanı bulunur. Ayrıca Mısır'da çok önem verilen, tütsü yapılan güzel kokulu bitkilerin yoğun olarak bulunduğu bölgedir. 6. Sina. Mısır'ı Batı Asya'ya bağlayan bölgedir. Burada bakır ve turkuaz taşı kaynakları bulunmaktadır. 7. Filistin, Suriye bölgesi, Mısır'ın kereste ihtiyacını karşılayan bölgesidir. Özellikle Lübnan'da bulunan sedir ağacı yatakları ticaret gemilerinin yapımında kullanıldığından çok önemlidir. 8. Nübya bölgesi. Yukarı Mısır'ın güneyindeki 5. ve 6. Çavlan dolaylarıdır, verimli bir bölgedir. Aşağı Nübya, 1. Çavlandan 2.sine kadarki bölüm, Yukarı Nübya ise 2. Çavlandan, Sudan içlerine kadar uzanan bölümdür. Mısırlılar Aşağı Nübya'yı Vavat, Yukarı Nübya'yı Kuşi olarak adlandırırlar. Mısır kralları bu bölgeyi elde tutabilmek için çok çaba sarf ederlerdi. Verimli bir bölge olduğu için Mısır yönetimi burayı elinde tutmak ister. Nübya'da bazen küçük krallıklar da kurulmuştur. Bunlardan biri Kuşit Krallığı'dır. Maden açısından zengin olması burayı cazip kılmaktadır. Ayrıca Afrika'dan getirilen deve kuşu yumurtası, abanoz gibi egzotik malzemelerin de Mısır'a ulaşmasında geçiş güzergahında olması, Afrika'ya açılan koridor olması burayı çok önemli bir hale getirmiştir. Mısır kralları o yüzden burayı hep ellerinde tutmak istemiş ve bu bölge için çok mücadele vermişlerdir. Mısır yönetimi bu bölgedeki insan gücünden yararlanmış, başta ordu olmak üzere en önemli insan kaynağı gücünü bu bölgeden temin etmiştir. Bu bölümde Mısır'ın yönetim tarihini yüzeysel olarak hatırlayarak, Mısır ile ilgili bilgi veren antik yazarlar ile Mısır'a ilişkin çalışmalar yürüten bilim insanlarına geçeceğiz.
Eski Mısır tarihinin bir takım dönüm noktaları vardır. Resimde Mısır firavunu Psamtik'in Pers kralı Kambises tarafından esir alınışını görüyoruz. Bu bize M.Ö. 528 yılında Mısır'da Pers hakimiyetinin başladığını gösterir. Mısır bu dönemden sonra Pers kralları tarafından yönetilmektedir. Ancak bu krallar Mısırlı olmamalarına rağmen siyasi birliği sağlayabilmek için Firavun unvanını kullanmaya devam etmişlerdir. M.Ö. 332'de Büyük İskender, Mısır'a gelerek Pers hakimiyetini sona erdirmiş ve Mısır'da Büyük İskender ve Makedon Krallığı hakimiyeti başlamıştır. Helenistik döneme gelindiğinde yönetim el değiştirmiş ve Ptolemaios hanedanlığı hüküm sürmeye başlamıştır. 7. Kleopatra, iktidarı yeniden ele geçirmek için Roma desteği gerektiğini düşünmekteydi. Roma'nın desteğiyle Mısır'ın eskiden sahip olduğu Filistin ve Suriye'yi yeniden alabileceğine inanmaktaydı. Kısa süre sonra Roma diktatörü Sezar ile yakınlaştı. Jüli Sezar'la işbirliği yapması ve Roma'nın da desteğiyle birlikte aynı zamanda Kleopatra'nın kardeşi de olan Ptolemaios bozguna uğratıldı. Hatta kaynaklar Ptolemaios'un kaçarken Nil Nehri'nde boğulduğundan bahseder. Kardeşinin aradan çekilmesiyle Kleopatra, diğer kardeşi olan 14. Ptolemaios ile evlendi. O sırada Sezarion adıyla da bilinen bir çocuk doğurdu. Ancak çocuğun babasının Sezar mı, Ptolemaios mu olduğu belli değildir. M.Ö. 44 yılında ikinci kocası da ölen Kleopatra, Mısır'ı küçük oğluyla yönetmeye başladı. Sezar ölünce Roma İmparatorluğu, Sezar'ın yeğeni ve resmi evlatlığı olan Octavian ve Marcus Antonius arasında ikiye ayrıldı. Marcus Antonius'un da Kleopatra ile ilişkisi olduğu söylenir. Antonius, Kleopatra'ya delice aşık oldu. Kleopatra'nın Antonius'tan ikizleri oldu. Bir süre Tarsus'ta yaşadılar ve bu yıllarda Octavius'a savaş açtılar. Actium'da yapılan savaşta Kleopatra ve Marcus kaçmak zorunda kaldı. İskenderiye'deki sarayına dönen Kleopatra'nın kendisini bir kobraya sokturarak intihar ettiği rivayet edilir. Artık Mısır'da Roma İmparatorluğu tam olarak hakim noktadaydı. Milattan sonra 4. yüzyılda Roma İmparatoru 1. Theodosius, Mısır'daki tapınakları, ruhban sınıfını kapattı ve hiyeroglif yazısının kullanılmasını yasakladı. Bazı antik Yunan yazarları da bize Mısır ile ilgili bilgiler vermektedir. Bunlara kısaca değinelim. Hekataios, Miletoslu tarihçi ve coğrafyacı olan Hekataios, Mısır dahil olmak üzere pek çok ülkeyi ziyaret etmiştir. Anaximandros'un haritasını geliştirmiştir. Genealogia, Soy Ağaçları ve Periegesis, Yeryüzünün Tasviri adlı iki eseri bulunmaktadır. Periegesis adlı eseri, Avrupa ve Asya olmak üzere iki bölümden oluşur. Eserleri için Mısır'ın Teb şehrindeki rahiplerden bilgi aldığı söylenir. Halikarnassoslu bir tarihçi olan Herodotos'un en önemli eseri Histories'tir. Pers-Yunan savaşları sırasında Mısır'a gittiği bilinir. Eserinin 2. ve 3. kitaplarında Mısır hakkında bilgiler verir. Heliopolis, Memphis ve Teb rahiplerinden bilgi aldığı söylenir. Menes'in ilk kral olduğu, Mısır krallarından önce tanrıların Mısır'da hakim olduğu bilgilerini edinir. Yazarlardan en önemli olanı Manetho'dur diyebiliriz. Ptolemaioslar döneminde yaşamış Mısırlı bir rahiptir. Heliopolis'te baş rahiplik yapmıştır. Kendisi de bir rahip olduğu için Mısır metinlerine kolayca ulaşabilmiştir. Diğer antik yazarlar bilgileri rahiplerden alıp anlatmışken, o, birebir Mısırlı olan ve Mısır'da yaşayan bir rahip olarak kaynaklara ve bilgiye direkt ulaşmıştır. Mısır Tarihi adlı eseri daha çok benimsenmiştir. Mısır tarihini ve dinini eski Yunanca olarak kaleme almıştır. Mısır tarihini, aralara yerleştirilmiş anlatımlarla birlikte bir kral listesi şeklinde vermeye çalışmıştır. Eserinde hükümdarların isimleri ve saltanat süreleri yer alır. Menes'ten, Pers kralı 3. Darius'a kadar tüm hükümdarların listesi vardır. Düzenlemesindeki en önemli özellik, kral listesini hanedanları bölmesidir. Bu kitap aslında çeşitli fragmanlardan oluşmaktadır. Diğer yazarların onun kitabına atıfta bulunmaları, göndermeler yapmalarıyla bu eser derlenip toparlanmıştır. Bu eser içerisinde ilk olarak Mısır'daki kralların başlangıçta tanrı olduğu, daha sonra yarı tanrıların kral olduğu ve sonrasında bir ölümlü olan, insan kralların tahta geçtiğini anlatır. Eserde Menes adı verilen kralın, Mısır'ı birleştiren ilk kral olduğu görülmektedir. Libya doğumlu matematikçi, coğrafyacı, astronom ve filozof olan Eratosthenes, enlem ve boylam sistemini keşfetmiştir. Mısır'da yaptığı bir deneyle dünyanın çevresini %1,6 hata payı ile ölçmüştür. Enlem ve boylamları içeren ilk dünya haritasını çizmiştir. Teb'deki arşivlerden yararlanarak 38 kral ismini Mısır dilinden Yunanca'ya çevirmiştir. Sicilya doğumlu Yunan tarihçi olan Diodoros, Biblioteke Historike adlı eserin yazarıdır. M.Ö. 60-57 yılları arasında Mısır'ı ziyaret etmiştir. Bu gezide dikkatini çeken olay, Mısırlılar için o dönemde kutsal sayılan bir kediyi kazara öldüren bir Romalı'nın, halk tarafından istenen idamıdır. Kedi, çift kişilikli tavrı, yani dost canlısı bir hayvan gibi görünürken, bir anda vahşi bir hayvan kimliğine bürünerek zarar veren bir noktaya gelmesi nedeniyle Mısırlılar tarafından kutsallaştırılmıştır. Hatta onları tanrı olarak gördüklerini de söyleyebiliriz. Kedileri, ölen kişilerin yanına bir gömü malzemesi olarak gömüyor olmaları ve aynı zamanda bu ritüel için kedi üretmeleri aslında kedilere yapılan bir zulümdür. Yunan coğrafyacısı Strabon'un en önemli eseri Geographica'dır.
1. Çağlan'a kadar Mısır'ı ziyaret etmiş ve eserinin 17. kitabını Mısır'a ayırmıştır. Ayrıca, Boeotialı bir yazar olan Plutarkos'un Isis ve Osiris hakkında yazıları bulunmaktadır. Bu videomuzda antik dönem Akdeniz coğrafyasının en önemli medeniyetlerinden olan Mısır kültürünü, yönetim tarihi, Nil Nehri bağlamında stratejik konumu, coğrafi bölgeleri, coğrafyasına has yerleşim özellikleri ve bize Mısır'a ilişkin bilgiler aktaran antik yazarlar çerçevesinde ele aldık. Elbette Mısır kültürünün, daha bu videoda söz etmediğimiz çeşitli ögeleri de var. O nedenle bu konuda 1-2 video daha yaparız. Mısır kültürü ile ilgili ikinci videomuzda, yine kısaca Mısır kültürü ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanlarını ve değerlendirmelerini, günümüze kadar ulaşmış Mısır kültürünün yazılı kaynaklarını, gizem kazılarını ve son derece önemli çalışmalara konu olan Mısır hiyeroglif yazısının çözümlenmesi konularına değiniriz. Yeni videolarda tekrar birlikte olmak dileğiyle esen kalın.